çerçevede İngilizce'deki en büyük Türk tarihi olan The Turks'un editörlüğünde bulundu. Ardından Karadeniz Araştırmaları Merkezi Karam'ı kurdu ve Türkiye'nin ilk bölgesel akademik dergisi olan Karadeniz Araştırmaları'nı yayınlamaya başladı. Bu arada türünde dünyada ilk örnek olan Balkanlar kitabı ve Doğu Avrupa Türk Tarihi adlı büyük çalışmalarının editörlüğünde bulundu. Türk dünyasına hizmet ödülü sahibi olan Karatay'ın 140'ın üzerinde makale ve bildirisinin ve Balkanlara dair kitaplarının yanında tarihle ilgili yayınlanmış eserleri şunlardır: Hırvat ulusunun oluşumu, erken orta çağda Türk-Hırvat ilişkileri, In Search of Lost Tribe, The Origins and Making of the Croatian Nation, Türkler, The Turks, Türk halkları tarihine giriş, İran ile Turan, Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Orta Doğu. Biz sözü değerli hocamıza bırakıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bunda çalışıyor değil mi? Evet. Şimdi geçen bahardan bir hatıra aklıma geldi. Böyle müzikle çıkınca Filibe'de eşim ve kızım güzel bir Balkan bahar sabahında oturuyoruz bir kafede. Akordiyonlu birisi geldi. Türk olduğumuzu tahmin ediyor. İstanbul dedi. Nisme İzmir dedim Bulgarca olarak. İzmir'deniz. Başladı İzmir Marşı'na. Bütün kahve ayağa kalktı. Sadece biziz, ben İzmir demiştim. Meğer içeride 40-45 tane Türk varmış. Hep birlikte. Filibe'de. Bizim Türklerden falan, Pomaklardan sanıyordum, Bulgarmış. Bilmiyoruz. Çok güzel coşkuyla İzmir Marşı'nı söylemiştik. Ben dayanamam. Şimdi zıplayacağım. Bu müzikle çıktık. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben İzmir'den buraya size gelmedim. Ben İzmir'den bize geldim. Neden? 1916 ben tarihçiyim. 2016 yılının Ekim ayında ilk konferans olurken, başlarken Vedat Bey davet etti, sağ olsun geldi. İlk kez tanışmış olduk. Telefonda önce tanıştık, geldik. Nezih Bey'i anmamız gerekiyor. Nezih Saruhanoğlu Bey, gözlerimiz arıyor kendisini. Uzun ömürler diliyoruz. Vedat Bey'le oturduk, konferansımızı yaptık. Sonra düşüncelerini söyledi. Çok güzel bir ufuk, harika bir şeyler. Ben ne yapabilirim? Çok bir şey yapamıyorum. Kendim zaten meşguliyetim çok fazla. Bir de uzaktayız tabii. Hiç olmasa dostları bir araya getiririm. Anmamız gerekiyor Turgay Kürüm abiyi. Turgay abiyle biz 25 yıllık, geçen yıl kaybettik maalesef. İnanamadım. 25 yıllık ağabeyimdi, dostumdu. Hemen Turgay abiyle Vedat Bey'i buluşturdum. Ve ikisinin birbirine verdiği enerjiyle, sinerjiyle bu iş daha emin adımlarla yürümeye başladı. Daha sonra Büşra'cığım İzmir'e gelmişti. Dedim yerin İstanbul'da, orada Vedat abimiz var. Ve çok güzel oldu. 9 yıldır Büşra Hanım burada. Ayşe Hanım katıldı. Aynı bu kervana. Oktay Beyler, Sibel Hanımlar, Bahtiyar Beylerle tabii fark oldu. Ama Mahmut Bey'i her zaman bu işin takipçi desteği olarak Nezih Bey'i, Mahmut Beyleri her zaman baş köşede tutuyoruz. Ben bugün kendisini bugüne kadar geç maalesef geç tanıdım Eyüp Bey'i. Bugün tanışmış olduk bicahen. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ama 5-6 yıldır zaten yüz yüze görüşemedik. Antalya'dan beri herhalde görüşme imkanımız olmadı. Böyle bir serüvenin sonunda Ön Türk Akademisi çıktı ama hala başlangıç diyoruz. Hala çok şey yapacağız, inanıyorum. Ben de elimden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışacağım ama inanıyorum. Hiç Vedat Bey'i yalnız bırakmayacaksınız. Ve bu iş başladı. Geri dönüşü yok, geri vitesi yok, freni de yok. Hızlanarak devam edecek. Çok büyük hedeflere doğru hepimizin ortak eseri olarak
Ön Türk Akademisi'ni istediğimiz yerlere getirmeye çalışacağız. Evet, efendim 1998 senesinde yüksek lisans tezimi yazmaya başladığımda tabii Bulgarlar yazacaktım. Sonra bir şeyleri fark ettim. Hırvat'a kaydım. Bulgar'ı doktoraya sakladım. Doktora tezim ilk Türkiye'deki doktora tezi eski Bulgarlar hakkında bizimki. Sanırım şimdi 2-3 tane daha yapıldı. Yenilerde yapıldı. Hırvat meselesine girdiğim zaman bir şeyi fark ettim. Başka bir şeyi fark ettim, o daha kötü oldu. Bizim Türkiye'de maalesef dünyadaki tarihçiliği bilmediğimizi fark ettim. Orta Asya'da Türkler. Orta Asya'da Türk falan hiç bahseden yok. Türkiye'de böyleymiş. Orta Asya bile bizim değilmiş meğer. Öyleymiş. Bunları gördük. Ne alaka Hırvatlardan? Hırvatların İrani asıllı bir topluluk olduğu teorisi birinci sıradaki teori olduğu için bunu söyledim. Şimdi Slav dilli diyoruz. Bugünkü durum fark etmiyor. Değişik dilden olabilir ama kökler şaşırtıcı şekilde başka yerlerden çıkabiliyor. Alman mı, Slav mıdır, İrani midir? En çok Hırvatların İrani kökeninin olduğu kanaati vardı. Birkaç Hırvat tarihçi de hayır Türk olabilir diyor idi ama Avar olabilir. Türk derken Avar diyerekten biz yeni bir teoriyle bunu yazdık. Yazarken işte bu Orta Asya'da Türk'ün olmadığı tarihçilikle rastlaşmış olduk. Hırvatlar Saka dünyasından, Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya doğru gittiği farz edilen İrani bir toplulukmuş. Öyle yazıyorlarmış. Sakalarla Hırvatlar nasıl alakalı? İşte böyle. Bu vesileyle şansından İlhami Hoca, danışmanım Durmuş Hoca, hocam dedim baya onun eskiden doçentlik takdim teziymiş, Sarmatlar kitabı. İskitler kitabını biliyorum da onu almıştım, Sarmatlardan haberim de yok. Hoca hem İskitler hem Sarmatları biliyor. Benim de şansıma güzel oldu. Ve İskit Sarmat konusuna böylelikle girmiş olduk. Ondan sonra tabii hemen bu Hırvat ulusunun oluşumu adıyla bu sonraki bir baskı, bunun birinci baskısı, Asan baskısı daha farklı. Bunun 1/3 kısmı Avrasya'da İranilik tartışmaları vesaire üzerine. Dolayısıyla 1/3 kısmı aslında Saka dünyası, Saka Sarmat dünyası üzerine. Daha sonra öfkelendim yazarken, hızımı alamadım. Daha sonra bir kitap daha yazdık. 2003 yılı başında İran ile Turan. Yine Saka dünyası etrafındaki Orta Doğu ve Avrasya arasındaki konularla ilgili o 1/3 Hırvat ulusunun genişletilmiş kısmı. Bunda eski Türk Anayurdu konularına falan da girdik ama temelde Türk Anayurdu yoktu. İran ile Turan dünyaları veya Avrasya ile Orta Doğu arasındaki ilişkiler merkezli metinler var idi. Bayağı bir Saka dünyasına buradan girmiş olduk. İşin aslı orada da kaldı. Ancak 2 yıl önceki yıl İngilizce olarak The Genesis of the Turks kitabını yazıncaya kadar Sakalara bir daha dönemedim. Ama bu arada Bahtiyar Bey biriktirmiş, bayağı sermaye biriktirmiş, ortaya çıktı ama ortalığı dağıttı gerçekten. Konunun popülerleşmesi noktasında. Ben şu konuda müsterihim, rahatça diyebilirim, müfredata soktuk. Ben akademiye başladığımda Saka diye bir şey yoktu. Sadece Togan rahmetli anıyordu. O Togan da zaten kabul edilmiyordu. Dışarıda tutuluyordu. Genel geçer Türkiye'deki tarihçilik Sakaları kabul etmiyordu. Bu milliyetçi tarihçilikten bahsediyorum. Milliyetçi olan tarihçilikten bahsediyorum. Saka diye bir kavram yoktu. Hala da büyük bir kısmında yok. Arkadaşlarımızın Saka diye bir şey, o neyin nesi bilmiyorlar ama öğreniyorlar. Her gün birisi öğreniyorlar. Bahtiyar Bey vura öğretecek. Şimdi biz müfredata soktuk. Doğu Avrupa Türk Tarihi adlı büyük kitabımız şu an pek çok yerde ders kitabı olarak kullanılıyor. Onda bölüm olarak var. Türklerde var, başka yerlerde var. Artık Sakalar duyduğumuz bir şey ve bunun
popülerleşmesi ve topluma milyonlarca kişiye yayılması da Bahtiyar Bey sayesinde oldu. Kendisine tekrar tebrik ve teşekkür ediyorum. Ve yani imrenmemek, kıskanmamak elde değil. 11 olmuş. 14 mu o? Ama Twitter'da tabii 5 milyon çok gerçekten tarih devrimlerinden birisi. Gerçekten işte hiç aldırmayın. O yok tarihçi mi değil mi amatör mü? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Onlar yani bir iş, tarihe bir hizmet yapıldı mı, bir bilgi topluma, milyonlarca kişiye verildi mi verildi. Odasından başka bir yerde sesi çıkmayan insanların size veya bir başkasına bir şey deme hakkı yok. Herkes kendine baksın. Herkes kendine baksın. Evet. Sakalar dili diyeceğiz. Dili demeden yine değerli bir Sakaları çalışan, doktora tezini bu yıl bitirecek olan değerli bir sanat tarihçimiz var. Dilek Hanım orada. Elinizi kaldırır mısınız? Evet. Sanat tarihi üzerinden, Bozkır Hayvan Üslubu üzerinden Dilek Hanım bitirecek bu yıl içinde umarım. Bakınca hemen hatırladı. Ben de Dilek Hanım'a baktım bunu görünce. Başka bir şeye bakmaya gerek yok. Neden? Şu yay var ya. Şimdi ya koca koca adamlar ufacık yay mı olur? Bu yay bir G3 tüfeğinin 2 katı menzile sahip. Anglo-Sakson yayları 70-80 metre giderken şu bileşik yay 800 metre gidiyor. 800 metre menzili olan bir yaydan, gönderen bir yaydan bahsediyoruz. Bu sadece Türklerde var. Şunu görüyorsanız bir yerde, bu bir şeydir, kimlik kartıdır. Birinin elinde şu yayı görüyorsanız, bileşik yayı, onlar Türktür. Ufak tefek değil mi? Yay dediğim kocaman olur. Olimpiyat yayları gibi. Yok, öyle bir şey yok. İnanılmaz bir şey. Bu teknoloji harikası bir şey. Ve başka bir şeye gerek yok. Şu eğer Sakalardan kalan bir ürün ise, bir eser ise ve bu eserdeki bu kişiler, kişi oğulları bileşik yayı kullanıyor ise, Sakalar bileşik yayı kullanıyor ise orada bence tartışmanın bitmesi gerekiyor. Bu dediğim gibi kimlik kartıdır. Göster bakalım yayını. Sen Türksün, bu kadar. Evet. Sakalar eski çağın barbar insanları, ya işte tarakları bile böyle. Şöyle tarak mı olur? Çoban, göçebe falan barbar bildiğimiz insanlar. Yani nasıl Türk? Bunlar şu yüz, şu amcanın yüzü. Balballarda gördüğümüz aynı yüz mü? Brakisefal bir yüz mü görüyoruz? Bence bu da tam Sakalardan kalan bir eser. Antropolojik olarak da şu yüz bize çok şey söylüyor. Kıyafeti de aynı. Pantolonuyla, bilmem neyiyle. Şurada da var aynı yüz. Antropolojik olarak da bize çok şey söylüyor. Biz kimiz sorusunun cevabını veriyor. Şimdi tabii kaç yıl, 27-28 yıl olmuş bu işe başlayalı. Ne bulduysak okuduk. Türkçe'de, Rusça'da, ne bileyim başka değişik dillerde. Şu hiç yapılmamış. Benim yaptığım tasnif ilk ne zaman gözüküyor? Hangi asırlar arasında bu veriler geçiyor? Bunlar yok. Doğu Avrupa ve bütün Kazakistan, bütün Orta Asya'da İrani halklar yaşıyor. Niye? Çünkü Doğu Avrupa'nın ırmakları hep İrani isimli. Öyle mi? Hangileri?
işte Dinyeper, işte Dinyester, işte Tuna. Bunlar İrani isimler. Nereden çıktı? Danaper, Danaster. İrani olarak açıklamak mümkün. Peki tamam, kabul. Ne zamandan başlıyor? Milattan önce 2. yüzyıldan itibaren. Daha öncesi yok. Daha öncesi zaten Herodot yazmış, bütün ırmakların isimlerini veriyor. Bunlar Sakaların dilindendir diyerek açıklıyor. Sakaların dilinden olan kelimeler bunlar değil. Başka. Danaper demiyor. Boris Tenes diyor. Dana, Tuna, Danube demiyor. İster diyor. Yerli halkın, Trakların dilinden olmak üzere. Don Nehri. Beni çok kızdırıyor burası. Dinyeper ve Don Nehrileri üzerine birer makalem var. Bir de Bucak üzerine bir makalem var. Kısaca tek şey söyleyeyim. İrani olduğu nereden çıkıyor? Çünkü Don Nehri İrani. Nerede geçiyor? Osetçe'de geçiyor. Arkadaş, bir düzine İrani dil var. Avesta'dan başlayarak. Ahameniş çağından, Part çağından, Sasani çağından, Orta Farsçası, Yeni Farsçası, yok Baktriyancası, yok Alancası, Harizmcesi, Peştucası. Hangisinde don kelimesi var? Irmak ya da göl anlamına gelen sadece Osetçe'de var. Eski ve yeni diğer dillerde niye yok bu? Ama Türkçe'de var mı? Var. Osmanlı Teng suvu diyor. Ten ırmağı, Don ırmağı diyor. Bazı Türk lehçeleri ten diyor, bazıları ton diyor, bazıları don diyor. Osmanlı nihayet Oğuzca biçimiyle don biçiminde karar kılmış. Teng'de ördek, meni körse atar, ne atardı? Kaşgarlı'da şiir var ya. Teng su birikintisi demek. Göl ya da ırmak olması fark etmiyor. Büyükçe su birikintisine teng deniyor eski Türkçe'de. Kaşgarlı Mahmut şiiriyle örnek veriyor. Ördek bile beni görse tengde batar. Ördek beni görse suya dalar, göle dalar. Sanırım öyle bir şeydi. Neyse, Türkçe'de var bu. Tengden tengiz olmuş mu? Deniz olmuş mu? Bugün bütün dünyada bütün Türkler deniz diyor mu? Deniz kelimesini bilmeyen Türk var mı? Don Nehri nasıl İran oldu? Türkçeden Osetçe'ye bir kelime geçmiş dememek için, Osetçe Türkçeden kelime almış dememek için Yakutistan'dan bizim Çeşme Alaçatı'ya kadar bütün Türklerin bildiği deniz kelimesi ortadayken, hayır, biz deniz kelimesini İranilerden almışız ama İranilerde bu kelime yok, Osetlerden başka. Ama Osetler Türklerden almış olamazlar. Niye? Çünkü onlar İran, onlar yüksek bir halk. Olay bu. Neyse. Genetiğin de kısaca birer cümleyle ona da temas edeyim. Bugün biliyorsunuz genetik artık hakim, noktayı genetik koyuyor tartışmalarda. 15 yıldır falan daha da netleşti. Daha çok yeni kurbanlardan çıkan, özellikle dişlerden alınan örneklerin DNA'ları çözümlendiğinde bugünkü Kazaklardan Andronova kültürüne kadar ki bu bölge nüfusunun yerinde sabit olduğu ama dışarıdan gelenlerin ve buradan başka yerlere gidenlerin olduğunu görüyoruz. Ana hatlarıyla Kazakistan'ın nüfusu Andronova'dan beri sabit. Sakalar, İskitler Kazakistan kökenli mi? Hayır. Tuva, Arjan kurganlarının temsil ettiği bölge kökenli. Fakat bir azınlık Köktürklerin Kazakistan'da Onok bölgesine hakim olduğunu düşünün. Öyle bir şey. Esas nüfus yerli ve o günden bugüne sürüyor aynısı. Kazaklardan Andronova çağına kadar bu bölgenin nüfusu aynı insanlar. Sakalar da arada. Hani İraniler nerede? Andronova ve Sakalar İrani, Hunlar Türk. Nasıl Türk oldu bu arada? Köktürkler Türk, Kıpçaklar, Kazaklar Türk ama Sakalar ve Andronova İrani. Nasıl değişti? Dil okullarında Türkçe öğrenip mi dillerini değiştirdiler ve niye yaptılar bunu? Onu bilmiyoruz. Evet,
bu konudaki Sakalar konusunda çok şanslıyız. Hatta büyük Hunlara göre de daha şanslıyız. Daha çok kişi ismi biliyoruz. Bir de yazılışı Yunan alfabesi fonetik bir alfabe olduğu için bazı harfler olmasa bile Çince'ye göre çok daha şanslıyız aldığımız veriler bakımından. Saka onomastiği Hun onomastiğinden çok ileridedir. Bilgimiz daha çoktur bu konuda. Herodot aynı zamanda bir etnograf, bir etnolog, bir antropolog. Kaçırmaz. Bir bilgi kendisine ulaştıysa bunlarla, bu dinlerle Gelonlar konuşur. Gelonlarla ama Sakalar konuşamaz. Sakalar sarmatlarla konuşabilir. Kimin kiminle konuşup kimin kiminle anlaşabildiğini Herodot ısrarla söyler. Kitabında bu bilgiye eriştiği anda bu bilgiyi bize verir. Herodot'un kitabı zaten İran savaşlarını merak ederek kitabını yazmaya başlamış. Bu İranlılar nasıl böyle Yunanistan'ı işgal etmeye kalktı, Persler diyerekten kitabının bir kitabı zaten 4. kitap tamamen, o 7. kitapta da bayağı bahis var. Saka-Pers mücadelesiyle ilgili. Tek bir yerde en ufak bir ifade yok. Bunların Sakalarla, İskitlerle Perslerin konuşup anlaşabileceğine dair en ufak bir ifade yok Herodot'ta. Herhalde milyonlarca insan Herodot'u okumuştur. Benim gözümden kaçmış olabilir ama milyonlarca insanın gözünden kaçmış olamaz. Sakalarla, İskitlerle Persler yabancı dilden insanlar. Sakalar dolayısıyla İrani dilli olamaz. Bugün en hoşuna gitmeyen insan bile Kazaklar bir Türk halkı olan Türkik, neyse bir Türklüğü hoşuna gitmese bile vurguluyor insanlar. Ama burada biz Herodot'ta bunların dil ilgisine dair hiçbir şey bilmiyoruz. İskit ve Saka kelimeleri üzerine duralım. İskit Doğu Avrupa'ya gelenler için, bunlar Orta Asya'dan gelmişlerdir. 8. yüzyılın sonlarında onlara Yunanların verdiği isimdir. Bunlar kendilerine Sak der. Persler, Soğutlar ve Hindustani kayıtlar bunlara Saka derler. Peki Asurlar da Aşkuza derler. Skuza şeklinden çıkarmamız gerekiyor. Ve bu Aşkuza biçimi Filistin'e, Kenan illerine ulaşıncaya kadar Aşkenaz olmuş. Aşkenaz Saka demektir. Bozulmuş biçimde, yani Skuza kelimesi Asur telaffuzunda Aşkuza oluyor. O Asur'dan İsrailoğullarının bölgesine geçinceye kadar Aşkenaz oluyor. Aşkenaz kelimesi bölgeyi anlatır. Yani gibi, Doğu Avrupa gibi, işte Trakya gibi, Anadolu gibi bir etnik isim içeriği olmayan bir kelimedir. Aşkenaz Yahudileri dediğimizde Doğu Avrupa'da yaşayan Yahudi demektir. Aşkenaz'ın yoksa Aşkenazlar diye bir şey değil. Aşkenazlar Sakalardır. Aşkenaz Yahudileri veya Musevileri Doğu Avrupa bölgesinde yaşayanları anlatır. Evet, bunun kelimenin okçu manası üzerinden hep gitmişler. Fakat Pers, İran dillere gelince böyle bir kelime yok. Saka, geyik demekmiş. Skuza, sadece German ve Latin. Sagittario, İtalyanca yay burcunun adı değil mi? Hala burçlarda sanırım İngilizce kitaplarda falan Latince yazıyorlar. Yay burcunun adı Sagittarius olarak yazılıyor Latince biçimiyle. O sadece yayı anlatıyor ama esas okçu olarak German dillerinde var. Almanca'dan Schütze'den, bugün İngilizler shooter diyorlar. Ama shooter atıcıdan gelmiyor da daha eski bir Schütze'ye yakın bir kelimenin atıcıya dönüşmüş hali. Yani to shoot fiiliyle aslında bunun alakası yok. Ona yaklaştırılmış bir biçim.
Dolayısıyla German bölgesinde var. Ne alaka? Şimdi Yunanlılar Orta Asya'dan gelen bir halka, henüz ormanlarda, ağaç kovuklarında yaşayan bir halk olan Germanların diliyle mi bir isim veriyor? Nasıl olabilir? Peki Avrupa'daki, Almanya'daki insanların bunlara ne dediğini Kuzey Irak'taki Asurlular nasıl duydu? Bunun anahtarı Kimmerler. Kimmerler German bir halk, Türk değil. Hiçbir etnografik bir delili yoktur. Göçebe de değildir Kimmerler. Türkiye'de onları Türk sayma konusunda bir yaygın kanaat var ama delilsiz olarak bu söylenir. Göçebe oldukları farz edilerek. Frezya ile Danimarka arasındaki bölgede yaşayan, bize haberi ilk ulaşan German kavimlerinden birisi Kimber diye bir kavim var. Bu milattan önce 2. yüzyılda falan geçiyor. Daha sonraki dönemde demek ki son günlerini yaşıyormuş bu German etnosu. Muhtemelen onlar. Çünkü Almanların Doğu Avrupa'yı zorlaması ne ilk ne son. Defalarca oldu. Hep de Türkler onların önüne çıktı. En son 2. Dünya Savaşı'nda da yine Türkistan tümenleri büyük ölçüde Sovyet ordusunda, üzülelim mi sevinelim mi? Yine öyle oldu. Hunlar Gotları kovdu. Ne zaman Almanlar Doğu Avrupa'ya yayılsa doğudan gelen bir Türk kitlesi Almanları geri kovdu. Almanlar için yayılım sahası niye? Çünkü batıda Kelt çok güçlü. Almanlardan daha güçlü olan o zaman Keltler var. Fransa'ya doğru gidemiyorlar. O zaman doğuya doğru yayıldılar. Dolayısıyla bir German kavminin Gotlar nasıl geldiyse, Gepikler nasıl geldiyse, daha sonraki çağlardaki Alman toplulukları, neydi? Guderian mıydı? Mansfeld'di değil mi? Cephe komutanı. Mansfeld'in askerleri nasıl geldiyse Stalingrad önlerine kadar, o zaman da eski çağda da bir German kavminin Doğu Avrupa'ya, bugünkü Ukrayna arazisine gelmesi bizim için şaşırtıcı değil. Onlar da yani Kimmerlerin skits kelimesini okçu manasıyla verdiğini düşünüyorum ki Kimmerler hem Asurlarla hem de Yunanlarla temas etmişlerdir. Nasıl? Kafkaslardan indiler. İskitler bunları kovaladı değil mi? Azerbaycan'dan geldi, Doğu Anadolu'dan girdiler. Bizim Ayvalık'a kadar, Edremit'e kadar geldiler. Oraya kadar Kimmerler geldi. Hem Yunanlarla, İyonlarla temastalar hem Asurlarla temastalar. İşte ön Alman bir kelimenin nasıl hem Asur, Kuzey Irak'taki hem Yunanca'daki Yunanların dilinde bulunabildiğini bu şekilde açıklayabiliriz. Bunun Türkçesi ne? Sak. Bugün Kazakça'da kelime jaktır. Yay var ya, Kazakça çok böyle arkaik Oğuzcadan kopmuş bir Türk lehçesi değil. 1000 sene önce çok rahat Oğuzlarla Kıpçaklar birbiriyle çok rahat konuşabiliyordu. Jak derler bugün Kazaklar yay yerine. Köktürk öncesi dönemde o bizim Y sesi Kazakça'da J'ye dönmüştür. Kırgızca, Kazakça'da Kıpçak bölgesinde C veya J olmuştur. Bu da Köktürk öncesi dönemdeki bir S'den gelir. Sa, bir vuran bir ses var. Sag biçimiyle yay demek bildiğimiz. Dolayısıyla saka kelimesi çok büyük ihtimalle ondan geliyor. Evet, şimdi bir halkın İrani olduğu, onu da ilk duyduğumda çok gülmüştüm. Ta yine yüksek lisans döneminde pinli bir, o zaman sosyal medya yok ama e-postalar üzerinden haberleşiyoruz. Film birisiyle dost oldum. O benden birkaç yaş büyük, doktora yapıyor o günlerde. Felaketle sonuçlandı doktorası. Niye? Sakaların Türk olduğunu söyledi. Hala bugün itibariyle akademiye yaklaştırmıyorlarmış. Birkaç ay önce bir dostla söylemiştim. Yavuka'dan haber var mı, görüyor musun? Falan dedim.
İyi ya dedi, işte artık o da boş verdi, emeklilik bekliyor. Orada bir emeklilik biraz geç ya. Sanırım benden bir 8-9 yaş büyüktür Yoko. 60 yaşını geçti. İyi, emeklilik bekliyor. İşte hayal kırıklığı içinde böyle hayatını kazandı. Orada burada çalıştı. O dediğimde Finlandiya Tatarı bir arkadaş. Atilla Yorma Bey. O da arkadaşmış bunlar meğer. Ben bilmiyordum. Neyse. Niye Yoko'nun tezi felaketle sonuçlandı? Çünkü Sakaların Türk olduğunu söyledi. Finlandiya'da bunu söyleyemezsiniz. Bunlara ne oluyor? Hadi başka yeri anladık da. Ben de merak ediyorum. Finlere ne oluyor? Başka yerlere göre onlardan daha bir Hint Avrupacı ama korkudan olduğunu tahmin ediyorum. Macar alimler çok daha rahat, çok rahat. Macarlar aklına ne gelirse söylüyorlar. Rahatlar. Finlandiya'da bu yok. Avrupa'da söylenen bir şey, Almanya'da söylenen bir şey varsa Finlandiya'da aksi bir şey telaffuz dahi edilemez. Neyse, arkadaşımız tek Sakalardan bahseden bütün bilginleri önüne koymuş. Bunların İraniliği nereden çıkıyor? Çünkü ben de merak ettim. Hiçbir yerde bir bahis yok. Arkadaş sen bunlara İrani diyorsun da neye binaen diyorsun? Hep şu ifade. Bakın Türkçe'ye çevrilen o iletişimdeki erken Çasya tarihi olsun, benim çevirdiğim Golden'ın Türk halkları olsun, oralarda da Melikova bilindiği gibi İrani bir kavim olan İskitler, Sakalar. Başta bir diyor, sonunda bir daha diyor. Bana bir anlatsana, ben bilmiyorum. Sen neye binaen diyorsun? Bilindiği gibi. Ben bilmiyorum ki. Bir gösteriver ya, şu bir paragraf içinde bir anlatıver. Sakalar niye İranidir? Bahis yok. Herkes böyle düşünüyor. Doğru cevap değil. Yanlış cevap. Herkesin böyle düşünmesi doğru cevap değil. Anlatacaksın, merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Tamam, kabul. Peşin kabul ettim. Ama lütfen bir anlat, nasıl İrani bu Sakalar? 1829 senesinde adam Zeus takma adını kullanan diyelim bir erken dönem Rus bilgini Herodot'ta geçen Europata, erkek öldüren demekmiş. Kelimesine bakmış, bu İrani olabilir demiş. Ama bu adam İranist değil. İran dillerini bilmiyor. Niye? Europata hiçbir dilde bir şeye benzemiyor. Salla bir şeyi ne tutarsa. Daha sonra adam Zeus bunların İrani olabileceğini söyledi diyerekten bir atıf. Daha sonra başka bir atıf daha. Zeus bunun İrani olabileceğini düşünür. Sonra dördüncü yazan kişi Zeus, Mis değil, özür dilerim. İşte Rostovsev bilmem ne. Şu kişiler bunların İrani olduğunu düşünür. Etti mi? 4-5 hiç yoktan bir cemaat oluşturdular mı? Böyle saftılar mı? Yani 8, 9, 10, 11 derken 100, 150 katlanarak artıyor. Bilim dünyası bunların İrani olduğunu mu düşünüyor? Evet, düşünüyorlar hep. Birbirine atıfla. Kim izah ediyor? Nerede izah var? Rostovsev'de var mı bu? Yok, baktım okudum. Hangisinde var? Yok. 2 kitap var. Nihayet Rusça olarak Abayev'in ve Trubaçev'in. Onları nihayet aldım. Onlar da açıklayabildikleri kelimeleri yapmışlar. Hepsini yapmamışlar. Şimdi göstereceğim. Örneğin. Şimdi Okata diye bir İskit kabilelerinden birisi. İskit uruklarından birisi. Abayev bunun Vahuta, iyiler olabileceğini söylüyor. İyiler diye bir halk olur mu? Olur. Peki, olur da. Bana çok makul gelmiyor ya, iyiler diye bir etnik isim. O öyle deyince, Vahuta deyince, ki bence Vahut olması lazım bunun, T ile bitmesi lazım çoğulun. O sadece Soğutça'da yaşar daha sonraki dönemde. Neyse, ben Okata deyince, bunlar okçu millet, bunlar yay çeken millet. Niye olmuyor? Abayev öyle deyince de oluyor da. Skolot, Krallar Skulis'in adından gelirmiş.
Bildiğimiz Sekelerin adı. Orta Çağ'da Sikulu olarak geçen. Bende doğrudan etnik isim var. Başka bir şeye gerek yok. Etnik isim var. Burada da etnik bir isimden bahsediyoruz. Peki ne demek Skolat kelimesi? Cevap yok. Ben cevap olarak etnik bir kelimeye karşılık etnik bir kelimeyi koyuyorum. Paralat ne demek? Cevap yok. Hani bunlar İrani bir halktı? Hangi İrani dilde paralat kelimesini nasıl açıklayacaksınız? İşte Barula boyu, Emir Timur'un boyu olan Barlasların ismin tekil biçimi olan Barula kelimesi orada kendini buluyor. Bu arada Köktürk çağından bir önceki dönemde bizim B'lerde P'ye gider. Bugün Saka ve Yakut ve Çuvaş Türkçelerinde yine P'lidir bu bizim B'ler. Katyari ne demek peki İrani'ydi? Bu bir İskit uruğu, bir aşireti. Ne demek? Cevap yok. Ben Kaçar da derim, Kacar da derim, Hazar da derim, Kazar da derim. Derim de derim. Bir sürü şey bunun karşılığına çıkarabilirim. Ama orada cevap yok. İskitler klasik bir bozkır topluluğu. Bugün de aynısını kullanıyoruz. Sovyetler Birliği'nde yaşayan herkese Rus diyorduk. Değildi halbuki. İskit bütün bozkır topluluklarında 3 kademe vardır. Bir, devleti kuran uruk, devletin sahibi olan boy vardır. 2, o boyuyla aynı kültür ve dilden olan, diyelim kayı boyu ve onun yanında Afşarlar, Bayındırlar gibi Oğuz boylarını sayalım. Onlar vardır. 3, bunlara bağlı olan halk vardır. Hepsine birden İskit. Zaten Herodot da diyor, bunlar aslında Traklarla aynı dilden ama Agatsir halkı için. Traklarla aynı dilden ama bunlara da İskit diyoruz işte diyor. Gerçek İskit, onlarla aynı türden olan akraba topluluklar, bir de siyasi İskit. İskitlerin yönettiği her yer, Osmanlı mülkündeki herkese Türk diyorlar mıydı? Diyorlardı. Osmanlı'ya Türkiye diyorlar mıydı? Diyorlardı. Biz Sovyetlerin hepsine birden Rusya diyor muyduk? Diyoruz. Ama hepsi Rus değildi. Bu da böyle bir şey. Köktürklerin yönettiği herkes Türk müydü? Kore'den Kırım'a kadar bir sürü Türk olmayan unsur vardı ama bunların hepsine Türk deniyordu. Dış adlandırmayla. Evet, Agatsir halkının türdeşi olan Halazon kavmi, bugünkü Moldova'da yaşayan yerli bir halk. Bunlara da biz aslında değiller ama diyor Herodot, bunlara da İskit diyoruz. Şimdi Halazonların dilinde geçen, Agatsirlerin dilinde geçen kelimeyi alıp da İskitçe bilmem ne açıklamaya çalışamayız. Bunlar yerli Traklarla akraba bir kavim. Evet, Enari halkı var. Bunlar erkekler ama işte erkek de değiller, kaybetmişler. Erkek mi kadın mı oldukları belli değil. Hangi dilde bu açıklanır? Ancak Anari oluyor, o da Ari olmayan demek. Şimdi Ari kelimesini az önce Bahtiyar Bey de söylemişti, geçti. Ari olmayan diye niye açıklarsınız? Yani bu insanın özelliğinin Ari olup olmamakla ne alakası var? Öbür taraftan Türkçe'de bir kelime var mı? Enemek diye. Hayvanların, değil mi? İyiliş edilmesi enemektir. Var mı? Var. Açıklaması var mı? Enari, Ari, Anari. Yani Ari olmayan dışında bir açıklamaları var mı? O da yok. Ama biz çok rahat Türkçedeki bir fiilden hareket edebiliyoruz. İsedonlar var. Bunu Ön Türk Akademisi'ndeki dergide 2 yıl kadar önce oldu değil mi Vedat Bey? Vedat Bey istemişti, bir yazı göndermiştim İsedonlar hakkında. Oradan hatırlayanlarınız olabilir. Hint-Avrupa kelimesi. Buzlu don, buzlu ırmak. Öyle mi? Buz nerede? İsi. Tamam, güzel. İngilizceden biliyorsun. İngilizcen çok güzel. Almanca'da geçiyor kelime falan ama İrani ve Hindustani bölgede, Hint bölgesinde
is bilmem ne diye buz kelimesi var mı? Yok. İngilizce'deki veya Almanca'daki bir kelimeyi alıp nasıl Türkistan'a hem de Doğu Türkistan'a, Tanrı Dağları bölgesine götürürsün? Don Nehri'nin zaten az önce geçmişti. İrani olduğu. Ben buna üstelik de orada buzlu falan yok. Oralar sıcak göller. İstediği kadar dışarı Kızılca kıyamet soğuk olsun. O göller buz tutmaz. Oralar sıcak göllerdir. Bunun için ne diyorlar? Isık göl. Sıcak göl diyorlar. Bu aşağıdaki. Yukarıdaki Balkaş ne? Balkaş da ılık demek. Balkaş da sıcak demek. Balkaş ve ısık göller sıcak göllerdir. Buzlu göl değildir. Ben ona ısı don, ısı ten der miyim? Çok rahat derim. Siz olmayan buzu oraya taşıyorsunuz da ben olan ısıyı neden taşımayayım? Türkçe'de çok rahat gözüküyor. Onlar deyince bilimsel oluyor, biz deyince sallamış oluyoruz. Evet, ben de bu şekilde sallıyorum. Isı don diyorum. Var mı yan bakan? Evet. Şimdi herhalde etnik ismi kaç tane geçti bilmiyorum. Bir de ırmak isimlerine birer tane. Demin demiştim Boris Tenes. Şimdi Herodot'ta Libya'daki hayvanları saydığı bir cümle var. Gazel, antilop vesaire vesaire, aslan, kaplan. Bir de Boris diye bir hayvan geçiyor Herodot'ta. Bilmiyorlar kelimenin ne olduğunu. Baktım, Yunancasından okudum, İngilizce yorumlarına falan baktım. Bir yırtıcı hayvan olmalıdır Boris. Boris bizim Pars kelimesi. Bulgarca'da, eski Bulgar çağında kişi ismi olarak kullanılıyordu. O Boris, Tuna Bulgar üzerinden Rusya'ya ve Balkanlara işte yayıldı. Bugün hala Boris, Türkçe bir kelimedir. Tabii, Rusça sonraki Moskova lehçesi. Moskova lehçesinin eseri olarak Boris diyorlar, doğru. O açık o'ları a telaffuz ediyorlar. Boris diyorlar. Fark etmiyor. Bizim Bars, işte Baybars'ta falan gördüğümüz panter işte ya. O hayvan. Şimdi Herodot da bu şekilde geçiyor asli olarak Yunancasında ama Herodot kendi de bilmiyor. Olay ne? Herodot Olbia'da kaldı mı? Odessa'da. Odessa'nın yine sahilindedir. Bir Yunan kolonisiydi. İskitlerle çok oturup kalkmış, çok iyi biçmiş Herodot. Onun için çok şey biliyor. Bütün kültürel özelliklerini sıralar. Çok ayrıntılı bilgi verir. Olbia kentinde İskitlerden bayağı bir kelime de öğrenmiş. İskitçe bir kelime kullanıyor. Çünkü Yunancasını bilmiyor kelimenin. Ne olduğunu bilmiyor. Duymuş. Bilmiyorsanız, şimdi antilop kelimesi Türkçe mi? Türkiye'de de zaten antilop yok. Türkçe kelime olamaz. Dolayısıyla antilopu kim verdiyse ismi aldık kullanıyoruz işte. Herodot da duymuş, öğrenmiş bu Pars'ın nasıl bir hayvan olduğunu. Libya'da da yaşıyor bu hayvan, panter işte. Türkçe kelimeyi kullanıyor Herodot. Evet, Boris Tennes'i de neymiş? Vuristana, geniş yer. Ne yeri ya? Sudan bahsediyoruz. Yer değil burası. Su. Suya nasıl yer dersiniz ki? Veya Borustana, yüksek yer. Bir dakika, Dinyeper. Neresi yüksek Dinyeper'in Allah'ım? Deniz gibi bir ırmak. Üstünde gemilerin işlediği yayvan, denize benzer bir ırmaktan bahsediyoruz. Neresi yüksek? Bir de ırmağa niye yer deriz ki? Stan, bildiğimiz işte Gülistan, Şehristan, Afganistan bilmem ne, o stan kelimesi. Irmağa yer denir mi ya? Allah'ım. Benim kafam almıyor. Neyse, Boris ırmağı, Pars ırmağı, Panter ırmağı demek mümkündür. Boris Tennes için Dinyeper'in Sakaca ismi diyor Herodot. Sakaların verdiği isim budur diyor. Ve Dinyeper'in bulunduğu Varos düzlüğü.
Onun da bir makalesini yazmıştım. Orta Çağ kaynaklarına kadar geçer. Özü, benim atalarımın memleketlerinin olduğu yerler, Osmanlı döneminde özü biçimine dönmüşmüş kelime. Dinyeper'in aşağı boyları. Hun tarihinin 3 kaynağından birisi olan Yordanes'te Hunlar Dinyeper nehrine Ver nehri derler diyor. Atilla'nın Hunlarından bize ulaşan 3 sanırım kelimeden birisidir. Dinyeper'in ismi. Ver nehri derler. Sonra Hazar çağında falan da kelime geçer. Neyse. Tanais, Dom. Tekrar karşımıza Tenger, Tengiz, Deniz tekrar çıktı. Tanais, işte yok hangi İrani dilde ten kelimesi neye geliyormuş, hangi anlama geliyormuş? Neyse, sıkıcı değil mi? Çok hızlı geçmemiz gerekiyor. Ben izah edebilirim ama bitecek gibi de değil. Zaten birkaç tane örnek verip hızlı bir şekilde geçip bitireyim. Sohbet kısmına havale edelim bunları. Şimdi Targitay, efsaneye göre Sakaların, İskitlerin atası. Neymiş? Dargatava. İrani bir kelimeymiş Abayef'e göre. Dargatava, uzun güçlü anlamına gelirmiş. Dargatava'yı Dargatavas yazardı. Targitay yazmazdı. Yani Dargatavas diye yazardı Herodot. Ama beri tarafta Targitay, Targıt. Bu bizde Turgut biçimini almış nihayet. Doğrudan zaten avarlar. İstanbul'a gönderdikleri elçinin adı aynı bu şekilde. Bizde isim olarak doğrudan geçiyor. Dediğim gibi en son Turgut biçimini alıncaya kadar bizde birazcık değişmiş. Bartatua. Bu yine videolara izninizle havale edeyim. Alper Tonga'nın isminin deki kaplan kelimesi, Tonga kelimesi Bartatua'nın ikinci kısmında gözüküyor. Maduva. Manu vahşi kedi olarak geçiyor. İrani dillerde ne geçiyor? Bu olsa yok. Böyle sunulacak ciddi bir öneri olsa yazacaklar. Ben de buraya size nakledeceğim. Olmadığı için naklettim. Onlar da bir öneri varsa ben size işte yazıyorum. Burada Abayef'in önerdiği gibi. Türkçe'de manu vahşi kedi olur. Botu olur. Buğra gibi deve yavrusu olur. Her ikisine de bunu bağlamak mümkün. Asur çivi yazılarından öğrendiğimiz bir isim. Maduva ismi. Bartatua'nın oğlu olarak. Ve burada ilginç olanı üçüncü bir isim Barskan, Kaşgarlı Mahmut'ta geçiyor. Afrasyab'ın oğlu. Afrasyab'ın Alper Tonga olduğunu söyler Kaşgarlı Mahmut. Sanki bir düzenlik keşfettim. Kaplan, kedi artık vaşak mıdır, nedir? Tam şeye bakmadım resmine. Belki Madu'nun nasıl bir kedi olduğuna. Bir yabani kedi işte. Ve Bars yine karşımıza çıktı. Evet, yırtıcı kedilerden oluşan isimlerle bir düzenlik sanki görüyoruz. 3 kuşak, baba, oğul ve torun. Evet, neyse. Yine İşpaka, Asur yazılarından öğrendiğimiz bir isim, özel isim. Türkçe'de çok rahat Söbek biçimiyle ön Türk, yani Hun Çağı Türkçesinde bizim K'ler S oluyor. Köpek kelimesine çok rahat bağlamak mümkün. Bu da nasıl oluyor derseniz soru gelirse ayrıntılı açıklarım. Rusça'da da kelime sabaka olarak, köpek olarak hala yaşıyor. İdam tırsa o kadar susuz ki Turbaçev öyle açıklıyor bu ismi. Adam kral ya, niye susuz olsun yani, susuz kral. Hem de bayağı bir susuz yani. Gülüyorum, kusura bakmayın. Gülmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Niye açıklamak zorundasınız ki? Herodot söylemiş. İyi okuyun, dikkatli okuyun. Bunlar Traklardan bir halk. Yeto-Trak halkı. Bunların dilini bilmiyoruz. Yok oldular. Slav istilasından sonra
tamamı yok oldu. Dillerinden 3-5 kelime, çok az bir kalıntı dışında Get, Trak halklarından bize bir şey kalmadı. Yok olmuş bir halk bunlar. Bugünkü Romanya ve Bulgaristan'da yaşayan Burabistan'ın halkı. Dillerini bilmiyoruz. Onların dilinden olan bir kelime, Halazonlardan bir kraldır. Niye bunu İran veya Hindistan'dan açıklama zorunda hissediyorsunuz ki? Ve açıklanmıyor işte. Yani bir kralın adı, çok susuz kral, bir su verin Allah rızası için, işte Takasaka, hızlı geyik. Herhalde Takasakos derdi. Eğer Herodot yazsaydı. Veya Hint, Taksaka, kesen. Ali kesen, Ali Krambaş kesen. Olur mu? Olur. Taksaka. Peki niye Hindistan ya? Niye Hindistan? Hani İran'ıydı? Tamam. Taksaka fiilini İran'dan bulalım. Yok olmadı, Hindistan'dan verelim. Ben Türkiye'den çok rahat bir şekilde bunu 6-7 tane eve çıkartmak mümkün. Ses değişkeleriyle taksak, toksuk diyerekten. Amaga, bir kraliçenin adı. Köktürk çağında İstemihan adına Kuzey Kafkasları yöneten kraliçenin adı Anagay olarak, Oğulların kraliçesinin adı Anagay olarak geçer. Etimolojiye gerek yok. Doğrudan ismi koyuyoruz. Kartasis, özel ismi bilmiyoruz. Saka hükümdarının kardeş olan Kartasis diyor. Kartas, as kılıcı. Bilmem. Ama Kartasis deyince hükümdarın kardeşine benim aklıma kardeş kelimesi geliyor nedense. Nedendir bilmiyorum. Evet, şimdi Kasakos. Yok, İran'ı hiçbir şey olsa koyacaklar yani. Neymiş? Kas fiiliyle alakalı bir şey olacak. Peki kasok nasıl oldu? Kasak nasıl oldu? Niye Türklerin kazağından, kozağından, kasağından bir sürü kelime var? Ya etimoloji yapmaya bile gerek yok. Doğrudan Kazak kelimesini pat diye karşısına koyuyoruz. Furtas. Şimdi Avesta'da, Sanskrit'te T önde dikkat ederseniz. Ama Furtas, Avesta Sanskrit o dönemin dilinde R önde, metatez olmuş. Bugünkü Osetçe'de metatez yaşanmış. O zaman metatez yok. O zaman Futras gibi bir şey olmalı. Yani bu eğer Sakalar İrani ise bu isim Furtas değil, Futras olmalı. Halbuki ben Furta kelimesini Purta'dan, demin demiştim B'ler P olur. Zaten bu dar ünlüleri telaffuz edemiyorlar. Ü yok biliyorsunuz. Purta'dan çok rahat börte biçimine ulaşmak mümkün. Kaldı ki Burtas diye Hazar çağında Orta İdil boylarına bir halk vardır. Türk müdür, Pinogur mudur bilmeyiz. Dönemlik kaynaklarda geçer. Rusya hakim olduktan sonra Burtaslar ortadan kaybolmuştur. Yine Soratos diye bir kelime. Sava Rauça. O Ç olacak. Ruşen kelimesindeki bildiğimiz Rauça, aydınlık, ışık manasında. Sabah ışığı, sabah Ruşen olur bugünkü Farsçayla, öyle bir şey olur. Sabah ışığı peki. Bizde doğrudan yine etnik kelime var ya, sıraç biçimiyle Türkçe'de. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Karaçenos, kar bugünkü Farsça'da eşek. Neymiş? Boz eşek anlamına geliyormuş. Olabilir yani, boz eşek adını taşıyan insanlar olabilir. Fakat ben de hiç böyle yorulmadan Karaçın ismini, kelimesini hiç yorulmadan, eğip bükmeden oraya koymak mümkün. Evet, dedim ya pek çok şeyin anlamını açıklamaya gerek yok. Türkçe'de doğrudan isim var. Yani ata, savlı, çavlı. Savlı da var, çavlı da var isim olarak bizde. Konur, arık, balak, somak.
Somak Atay'ı biliyoruz. İrnek, Korkut, ne bileyim Ghost'un, Koçak, Köçek neyse. Doğrudan bunların karşısına biz hiç eğip bükmeden özel isimleri koymamız mümkün. Ama Sakalar İrani, Türk değil. Arimaspi, Arima baş demekmiş, bu gözmüş. Tepegöz ilk nakiller Yunan efsanelerinden yapılır ama Yunanlar Orta Asya'daki diyerekten, Orta Asya'nın doğusunda diyerek anlatır. Yani Yunanların malı değildir. Herodot duymuştur, Aristias'tan duymuştur. Doğunun doğusunda böyle altın çıkarılan, dağı koruyan, kafasında tek bir gözü olan yaratıklar varmış. Herodot bunları anlatır. Sonraki diğer eserlerde de geçer. İşte İsedonlar bu tepe gözleri ve o kuşları, grifonları aşarak ancak altın alıyorlar. Ne bileyim açıklaması yok. Arima hangi dilde? Spu hangi dilde? Bunların belki Macarca zorlanıyor. Arima değil de Spu kelimesi. Macarca'da zorlayan bazı bilginler var. Fakat Arimespa'yı başsız adam olarak eski Türkçe'de bunu söylemek. Yine Semerunda, Azak Denizi'nin ismi olarak geçer. Etraftaki bildiğimiz hiçbir dilde bir yakınlığı yok ama Tengerana, deniz anası anlamını veriyor. Denizin annesi olarak. Denizin annesi anlamına geliyormuş Temerunda kelimesi. En yakın olabilecek aday. Tam birebir değil ama birebir olsa zaten tartışması olmaz bunun. Geldik Oyropata, erkek öldüren. İrani. Bizim kelimesi Almanca'da var değil mi? Her olarak paylaşılıyor. Latince'de var. Virtus, erdem. Vir, erkek olarak. Peki İrani bölgede var mı? Yok. Ar neyse kelimesi İrani bölgede insan, erkek anlamıyla geçmez. Bunlar Almandır deseniz olur. Bunlar Latindir deseniz olur. Fakat İrani olmuyor. Oyropata, o nasıl erkek anlamına geliyor? Neydi? Vira Marta biçimini kurmuşlar. Vira nasıl erkek? Marta da öldüren. Ama pata diyor, Marta demiyor. Mort olmak diyoruz ya, Farsçadan alarak mort olmak diye deyim yapmışız. Marta, öldüren. Burada pata diyor. Çok net bir şekilde. Marta'yı Marta yazardı ya, pata yazmazdı. Oyropata. Bizde kesmek olan bada, buda, en son budamak olarak kalmış olan kelimemiz var. Erkek kesen anlamıyla bunu Türkçe olarak açıklamak mümkün. Ama İrani dedikleri hikaye burada başlıyor demiştim. O 1829'daki Rus'un söylediği, İraniyatçı olmayan, İran dilleri bilmeyen Zeus'un söylediği, İrani olabilir dediği kelime işte bu. Ki ben başka şeyler söylerdim eğer onların kafayla düşünseydim. Türkçe'de karşılığı olmasaydı ben bunu Hint-Avrupa ailesinde bulurdum. Çıkardı ama İrani olmazdı. Alman olurdu işte. Yine Herodot'ta sanırım 7 defa Arimpai ve Aripai halkı için kel kafalılar ifadesi geçer. Sanki anlamını verircesine. Bunu biz derste fark ettik. Daha doğrusu yok, dersten önce 2004 senesinde öğretim üyeliğine başlamadan önce bir yerde bir cümleyle yazmıştım. Derslerde arkadaşlarımızla konuştuk, sonra açarak tekrar inceledik. Bu kanaate eriştik. Arı baş olması. Baş kelimesi Türkçe'de sorunlu bir kelime.
sondaki ş'nin nereden geldiğini bilmiyoruz. Pirsak gibi bilginler L, Ç, Balç gibi bir şeyden türemiş olduğunu söylüyorlar. Yaygın bütün Türk lehçelerinde, dillerinde baş kelimesi var da oradaki ş nereden geldiğini bilmediğimiz bir harf. Aslı ba biçiminde olması gerekiyor. Evet, Fince pa'dır. Pa biçimiyle, Macarca f'dir baş kelimesi. Ortak Türkçenin Fin-Ugor bölgesiyle paylaştığı kelimelerden biridir. Arıpa olarak Arıpa kelimesini açıklamak mümkün. Bunlar sakalar asku diye bir ekşi meyve suyu içer imişler. Türkçe'de ekşi veya eşki. Ben Anadolu'da eşki biçimi daha hakim bildiğim kadarıyla ama ekşi biçimiyle de geçiyor. Orada metatesi geçişi çok olan bir kelime. Öbür taraftan da esrimek, esürmek, sarhoş olmak diye bir fiilimiz var. Asit içeren içeceğe biz ekşi diyoruz bugün hala. Macarca'da da eşkü kelimesi eşkü biçimindedir. Yemin anlamına gelir. Yemin içmek. Yemin edilir değil mi? İçilir mi? Sadece Türkçe'de ve Macarca'da yemin içilir. Niye? Kaseye kan damlatılır, imza öyle atılır. Kaseye kan herkes damlatır, karıştırılır, içilir. Türkçe'de yemin edilmez, yemin içilir. Macarca'da da içilir. Gesta Hungarorum'da çok ayrıntılı anlatır. Arpad ve 6 diğer bey olmak üzere orada kaseye kanlarını damlatıp içerek birlik anlaşmasını seçip Arpad'ı kral seçmeleri sahnesini anlatırken 1. Macar vakainamesinde ayrıntılı anlatır. Bu ant içme, eşkü hadisesini, yemin etme hadisesini ayrıntılı anlatırlar. Korsar kelimesi bu Kafkas dağlarına İskitler, bu Plinius'ta geçer, Herodot'ta değil. Herodot'la kar beyaz der imişler, kar beyazmış İskitlerin dilinde korsarı kelimesi. Sarı kelimesi eski Türkçe'de beyaz demektir. Bugünkü o sarı ile Ayşe Hanım'ın, Müjgan Hanım'ın saçının rengi olan sarı ile bir sarının bir alakası yok. Büşra Hanım'ın da öyle gerçek sarışınlardır. Ama bu sarı kelimesinin beyaz anlamına gelir eski Türkçe'de. Sarı türgiç dediğimiz zaman kara türgiçin karşısındaki sarı türgiç ak türgiçtir. Ak türgiçtir. Onun karanın karşısı olan aktır. Kar sarı, yani zaten kar beyaz biçimine gelir diyor Plinius. Sakalar öyle dermiş. Ben burada kar sarı kelimesini görüyorum. Yani hata mı ediyorum bilmiyorum. Siz söyleyin, yanılıyorsam yanılıyorum deyin lütfen. Evet. Amazonlara falan hiç girmeyelim. Hatta kalsın böyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok uzayıp gidecek bir konu. Her birinin ayrıntılı bir şekilde dediğim gibi bu Genesis kitabında daha açıklamalı olarak yazdım. Çünkü İngilizce yazıyoruz. Kafadan atarak yazamayız. Öyle bir şansımız yok. Onlar yapıyor ama biz yapamayız. Biz tam bilimsel olarak izah ederek bunu yazmamız gerekiyor. Burada daha sizleri sıkmamak için özet olarak anlatmaya çalıştım. Bitecek gibi bir konu değil. Bundan da ibaret değil tabii ki. Daha pek çok dillerinde kelime var. Burada aslında bir seçki sunduk. Belki de Bahtiyar Bey bir Sakaların Dili kitabını yazmanın da vakti geldi. Evet. İlk fırsatta evet öyle bir kitap güzel olur. Münferiden bir Sakaların Dili. Başka bir şey katmadan. Dilek Hanım zaten sanat tarihi açısından yazacak, hemen kitap olarak da yayınlayacağız onu. Evet, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ses.
Sayın konuklar, 2022 yılında Türk Halkları Konseyi ile birlikte yaptığımız bir çalıştay var. Dünyaya kültür taşıyan ön Türkler. Bunun bildirimi size takdim ediyorum. Ayrıca akademimizin size teşekkürü var. Bunu kabul edin lütfen. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Büyük bir gururla. Evet, sağ olun, var olun. Evet.